İç Anadolu bölgesinin kendine özgü kentlerinden biri olan Eskişehir, son yıllarda yapılan yatırımlar sayesinde turizmde önemli bir konuma gelmiştir. Anadolu Üniversitesi ve Osman Gazi Üniversitesi gibi iki büyük üniversiteye ev sahipliği yapmasıyla öğrenci şehri olarak bilinen Eskişehir, turistik noktaları ve hareketli şehir hayatıyla adından söz ettirmektedir. Eskişehir'in en eski yerleşim yerlerinden olan Odunpazarı, şehirdeki birçok turistik noktaya ev sahipliği yapmaktadır. Tarihi dokusu, kültürel ve sosyal olanaklarıyla tam bir turizm merkezi olan Odunpazarı, Türkiye'nin birçok noktasından ziyaretçileri ağırlamaktadır. Bu videoda Eskişehir Odunpazarı'ndaki turistik noktalara yakından göz atacağız. Odunpazarı'nın en bilinen müzelerinin başında Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi gelmektedir. 19 Mayıs 2013 tarihinde açılan müze, Türkiye'nin ilk balmumu müzesi olma özelliğini taşımaktadır. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen tarafından yapılan 200'den fazla balmumu heykeli sergilenmektedir. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tarihi ve kültürel karakterlerden oluşan eserler arasında dünyadan, Türkiye'den ve Eskişehir'den ünlü isimler bulunmaktadır. Odunpazarı Modern Müze, Odunpazarı gezilecek yerler listesindeki en popüler noktalardan biridir. Eskişehirli mimar ve koleksiyoner Erol Tabanca tarafından hayata geçirilen Odunpazarı Modern Müze, 7 Eylül 2019 tarihinde açılmıştır. Japon mimar Kengo Kuma ve ekibinin Odunpazarı sivil mimarisi, Osmanlı kubbe mimarisi ve geleneksel Japon mimarisini harmanlayarak tasarladığı müze birçok ödül kazanmıştır. 3 kattan oluşan Odunpazarı Modern Müze, yaklaşık 4500 metrekarelik bir alana sahiptir. Müze içerisinde sergileme alanları, atölyeler, çeşitli etkinlik mekanları, kafe ve müze dükkanı bulunmaktadır. Eti Arkeoloji Müzesi, 30 Mayıs 2011 tarihinde ziyarete açılmıştır. Müzenin temeli, 1945 yılında Eskişehir ve civarında toplanan tarihi eserlerin farklı bir noktada depolanmasına kadar dayanmaktadır. 1966 yılında Kurşunlu Külliyesi'nde sergilenen arkeolojik eserler, 1974 yılında müzenin şimdiki yerine taşınmıştır. 2001 yılında tadilata giren müze, Eti grubunun sponsor olmasıyla Eti Arkeoloji Müzesi adını almıştır. 20.000'den fazla eserin bulunduğu Eti Arkeoloji Müzesi, yaklaşık 1300 metrekarelik bir alana kurulmuştur. Anadolu Üniversitesi Cumhuriyet Tarihi Müzesi, 1916 yılında Turan Numune Mektebi olarak inşa edilen binada yer almaktadır. Birinci ulusal mimarlık dönemi eserlerinden olan müze binası, uzun yıllar boyunca çeşitli kamu kurumlarına ev sahipliği yapmıştır. Cumhuriyet Tarihi Müzesi, Anadolu Üniversitesi'nin çalışmalarıyla 23 Nisan 1994 tarihinde ziyarete açılmıştır. 2013 yılında yenilenme amacıyla ziyarete kapatılan müze, 21 Mart 2019 tarihinde tekrar ziyarete açılmıştır. 2 kattan oluşan müzede Mustafa Kemal Atatürk'e ait eşyalar, Kurtuluş Savaşı sırasında yaşanan savaşlara ait görseller ve belgesel izleme salonu gibi bölümler bulunmaktadır. Anadolu Üniversitesi öncülüğünde kurulan Eğitim Karikatürleri Müzesi, Türkiye'de bir ilk olan karikatür sanatını araştırma ve uygulama merkezinin yan kuruluşudur. 1900'lü yılların başından kalma, 2 katlı tarihi bir binada bulunan Eğitim Karikatürleri Müzesi, yerli ve yabancı karikatürcülerin geniş bir arşivine ev sahipliği yapmaktadır. Geçici sergilerin de düzenlendiği müze, güncelliğini korumaktadır.
Türkiye'de alanında ilk olan Çağdaş Cam Sanatları Müzesi, 1 Aralık 2007 tarihinde ziyarete açılmıştır. Odunpazarı gezilecek yerler listesindeki müzelerden olan Çağdaş Cam Sanatları Müzesi'nde, ulusal ve uluslararası sanatçılara ait cam üflemeden soğuk şekillendirmeye kadar farklı tekniklerle yapılmış 100'den fazla eser bulunmaktadır. Çağdaş Cam Sanatları Müzesi'nin geçici sergi salonu kısmında farklı sanat dallarından eserler sergilenmektedir. ...18 Ekim 2012 tarihinde ziyarete açılan Eskişehir Kentbelleği Müzesi, Odunpazarı gezilecek yerler listesindeki müzelerden biridir. Müzede tarih, kültür mirası, etnik kültür, sanat, eğitim, ekonomi, genetik miras, spor ve Eskişehir olmak üzere farklı temalarda 100'den fazla röportajdan oluşan sözlü bir arşiv bulunmaktadır. Atlıhan El Sanatları Çarşısı, 1850'li yıllarda Takaattin Bey tarafından çevre köy, kasaba ve şehirlerden gelen pazarcıların, seyyahların ve köylülerin hem kendilerinin hem de hayvanlarının konaklamaları için yaptırılmıştır. Atlıhan, hem dinlenilip konaklanan, hem hayvanların bakımının yapıldığı, hem de içinde çay ocağı bulunan bir yer olması dolayısıyla bölge halkının da toplandığı bir mekan haline almıştır. Zaman içinde Han, Tavafçı Hanı, Odunpazarı Hanı gibi isimlerle anılmıştır. 2006 yılında düzenlenen Atlıhan, günümüzde el sanatlarının üretim, teşhir ve satışının yapıldığı bir çarşı haline gelmiştir. Odunpazarı gezilecek yerler listesindeki Ahşap Eserler Müzesi, Odunpazarı müzelerinin yoğun olarak bulunduğu bir bölgededir. Eskişehir'de 2015 senesinde düzenlenen 3. Uluslararası Ahşap İşleri Festivali sonrasında organizasyona katılan eserlerin toplanmasıyla kurulan müze, dünyanın çeşitli ülkelerinde üretilmiş 150'den fazla ahşap esere ev sahipliği yapmaktadır. Kurşunlu Cami ve Külliyesi, Çoban Mustafa Paşa tarafından 1517-1525 yılları arasında yaptırılmıştır. Yapının mimarının Mimar Sinan'dan önce baş mimar olan Acem Ali olduğu sanılmaktadır. Cami, şadırvan, zaviye, talimhane, harem, imaret, türbe ve kervansaraydan oluşan külliye, günümüzde Ahşap Eserleri Müzesi, Fotoğraf Müzesi, Lüle Taşı Müzesi ve Cam Eserler Müzesi'ne ev sahipliği yapmaktadır. Kurşunlu Külliyesi'ndeki müzelerden biri olan Osman Yaşar Tanaçan Fotoğraf Müzesi, fotoğraf sanatçısı Osman Yaşar Tanaçan tarafından bağışlanan ekipmanlarla oluşmuştur. Müze içerisinde 350'den fazla fotoğraf makinesi, fotoğrafçılıkta kullanılan çeşitli ekipmanlar, karanlık oda ve eski fotoğraflar bulunmaktadır. Eskişehir'de 1998 yılından bu yana lüle taşı ile ilgili festivaller, yarışmalar ve sergiler düzenlenmektedir. Eskişehir İl Özel İdaresi tarafından bu organizasyonlardan satın alınan lüle taşı eserleri, 2008 yılında Odunpazarı Belediyesi tarafından Kurşunlu Külliyesi içerisindeki müzede sergilenmeye başlanmıştır. 60 farklı sanatçıdan 400 civarında eseri bünyesinde barındıran Lüle Taşı Müzesi, Eskişehir ile özdeşleşen bir maden olan lüle taşından eserlerle doludur. İmren Erşen Oya Müzesi, Sivrioğulları Konağı'nın düzenlenmesiyle oluşturulmuştur. 2016 yılında Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kararıyla müze olarak kullanılmasına karar verilen konak, günümüzde sanatçı İmren Erşen'in Oya koleksiyonuna ev sahipliği yapmaktadır. Erşen'in yaklaşık 60 yıla yakın bir süreçte Anadolu'nun her köşesinden ve yurt dışından getirdiği eserler, Yer, Gök Oya sloganıyla müzede ziyaretçilerle buluşmaktadır. Tayfun Talipoğlu Daktilo Müzesi, tarihi Şamlıoğlu Konağı'nda yer almaktadır. Türkiye'nin ilk daktilo müzesi olan Tayfun Talipoğlu Daktilo Müzesi, 2016 yılında ziyarete açılmıştır. Çeşitli bağışlarla oluşturulan müzeye, en çok daktiloyu gazeteci ve televizyon yapımcısı Tayfun Talipoğlu tarafından bağış yapılması nedeniyle müzeye kendisinin ismi verilmiştir.
2017 yılında vefat eden Talipoğlu'nun vefatının ardından kendisinin bal mumu heykeli yapılarak müzede sergilenmeye başlanmıştır. 1890 yılında Odunpazarı'nın sayılı zenginlerinden ve Cumhuriyet'in ilk milletvekillerinden Yeşil Efendi lakaplı Halil İbrahim Efendi tarafından yaptırılan Yeşil Efendi Konağı, Odunpazarı Belediyesi tarafından Atatürk'le bir gün geçirebileceğiniz bir müze haline getirilmiştir. Ulusal Kurtuluş Savaşı'nda Mustafa Kemal Atatürk'ün Eskişehir ziyareti sırasında bir gece kaldığı Yeşil Efendi Konağı, bugün Atatürk ile Bir Gün Müzesi olarak hizmet vermektedir. Müzede Kurtuluş Savaşı döneminden kalma birçok eşya, belge ve fotoğraf sergilenmektedir. Odunpazarı Belediyesi tarafından 265 yıllık Yağcızade Konağı'nın düzenlenmesiyle oluşturulan Ataol Behramoğlu Kitaplığı ve Edebiyat Müzesi, Türk Edebiyatı'nın önemli isimlerinden Ataol Behramoğlu'nun kitaplığından, kendi kitaplarının da aralarında olduğu yaklaşık 10.000 eseri hediye etmesiyle açılmıştır. Rus edebiyatı profesörü olan Behramoğlu'nun Odunpazarı Belediyesi'ne bağışladığı kitaplar arasında Rus ve Türk edebiyatı için önemli kitaplar da bulunmaktadır. Odunpazarı ilçesi, tarihi evleriyle özdeşleşmiş bir yerdir. Eskişehir'in ilk yerleşim yerlerinden olan ilçe, Osmanlı döneminden kalma tarihi yapılara ev sahipliği yapmaktadır. Safranbolu ve Beypazarı gibi bölgelerde de karşımıza çıkan bu yapılar, Odunpazarı semtinin güney kesimindeki tepelerin üzerinde yer almaktadır. Kıvrımlı yollar, ahşap süslemeli ve renkli evler günümüzde onarılarak turizm merkezi haline getirilmiştir. Tatil Ana YouTube kanalında bir gezi videosunun daha sonuna geldik. Daha fazla içerik görmek için videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki gezide görüşmek üzere.